Kasım 1915. Dicle Nehri'nin kıyısında, Bağdat'a sadece 30 kilometre kala bir ordu duraksadı. Zafer neredeyse ellerindeydi ama birkaç gün içinde bu ova, tarihin en dramatik kuşatmalarından birine sahne olacaktı. General Charles Townsend komutasındaki İngiliz'in kuvvetleri, 13.000 kişilik bir orduyla Mezopotamya içlerine ilerliyordu. Ama Osmanlı savunması, Ktesifon önlerinde onları durdurmaya hazırdı. Bu ordunun içinde sıra dışı bir birlik daha vardı, Kraliyet Deniz Hava Servisi'ne bağlı küçük bir deniz uçağı filosu. Doğu Afrika'dan Basra'ya getirilen bu uçakları, genç bir subay komuta ediyordu. 22 Kasım 1915'te Ktesifon önlerinde patlak veren çatışma, İngilizler için ağır bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Osmanlı hatları yarılamadı, Townshend'in ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Yorgun ve kayıp veren birlikler, Dicle boyunca güneye çekilirken küçük bir kasabaya sığındı, Kutülyamare. 3 Aralık 1915'te ordu buraya ulaştığında, kimse burasının bir tuzağa dönüşeceğini bilmiyordu. Osmanlı kuvvetleri, Nurettin Paşa'nın emrindeki birliklerle kasabanın çevresini hızla sarmaya başladı. Dicle'nin iki yakası da kontrol altına alınıyor, kaçış yolları teker teker kapanıyordu. Deniz uçağı filosunun genç komutanı, kuşatma halkasının hızla daraldığını fark etti. Onun görevi, son ana kadar keşif uçuşları yaparak ordunun gözü kulağı olmaktı. 7 Aralık 1915'e gelindiğinde, Osmanlı kuvvetleri kuşatmayı tamamen kapatmak üzereydi. Dicle üzerindeki son geçit, saatler içinde düşman topçusunun menziline girecekti. İşte tam bu noktada, filonun küçük deniz uçağı son bir uçuş için havalanma emri aldı. Motor gürültüsü nehir boyunca yankılanırken, her saniye hayati önem taşıyordu. Dar ve dolambaçlı nehir yatağı, kalkış için ideal değildi, sıcak iklim motorları zorluyor, rüzgarsız hava tekne gövdesinin sudan kalkmasını güçleştiriyordu. Yine de pilot gazı sonuna kadar açtı. Kıyıdaki Osmanlı nişancıları, alçaktan geçen uçağa ateş açtı. Kurşunlar gövdeyi ıskalarken, uçak sarsıla sarsıla yükseldi ve nehrin akışını takip ederek güneye, Basra'ya doğru yol aldı. Saatler sonra uçak, Basra'nın sakin sularına güvenle indi. Genç subay, kuşatmanın başladığı haberini ve son istihbarat raporlarını komutanlığa ulaştıran ilk kişilerden biri oldu. Ama Kutülyamare'de geride kalanlar için kaçış artık imkansızdı. 13.000'e aşkın asker, kasabanın içine tamamen hapsolmuştu, önlerinde 147 gün sürecek bir açlık ve direniş dönemi vardı. 1916'nın Mart ve Nisan aylarında İngilizler, tarihte bir ilke imza attı, uçaklarla havadan ikmal. Kut üzerine erzak ve cephane atan uçaklar, insanlık tarihinin ilk hava köprüsünü kurdu. Ne var ki atılan erzakın büyük bölümü ya nehre düştü ya da Osmanlı hatlarının gerisine. Kuşatma altındaki askerler günde sadece birkaç yüz gram erzakla hayatta kalmaya çalışıyordu. Kaçan genç subay ise Mart 1916'da göreve geri döndü, bu kez Dicle Kolordusu Hava Komutanı olarak tüm ikmal uçuşlarını yönetiyordu. Az önce kurtulduğu topraklara, şimdi yardım göndermeye çalışıyordu. Ama tüm çabalar yetmedi. 29 Nisan 1916'da General Townsend, İngiliz ordu tarihinin o güne dek gördüğü en büyük teslimiyetlerinden birini imzaladı. 13.000'den fazla asker esir düştü. Bugün geriye dönüp baktığımızda, o küçük deniz uçağının kalkışı sadece birkaç saatlik bir farklı hayat ile esaret arasındaki çizgiyi belirledi. Kutülyamare'nin gölgesinde, kaderin ne kadar ince bir uçurumdan geçtiğini hatırlıyoruz.